Esenlikler değerli Ön Türk Dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Tanju Can. Kendisi Ön Türk Akademisi'nin araştırmacı yazarlarından bir tanesidir ve uzun yıllarını Hazarlar konusuna vakfetmiş bir araştırmacıdır. Bugün kendisinden Hazar Kağanlığı hakkında genel bilgi almak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Öncelikle söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Bey. Hemen ilk soruma geçiyorum. Elbette. Hazar Kağanlığı'nın kurucusu kimdir? Nerede ve ne zaman kurulmuştur? Şimdi ortak kanı olarak, tarihçilerin genelde ortak kanısı olarak verdikleri bilgiler şu şekilde. İlk 630-640 yılları milattan sonra Batı Göktürk Kağanlığı'nın bir kolu olarak bunun kurulduğu coğrafyada, Hazar coğrafyasında kurucu olarak geçen Tong Yapgu diye onun oğlu tarafından kurulduğuna dair bazı bilgiler var. Evet. Kurucular elbette Asena soyundandır. Zaten başka türden mümkünatı yoktur. Bunun dışında genelde bu bir konfederasyondur. Yani klanlar ve kabileler birliğinin konfederasyonudur. İçinde Sabirler, ki Savar olarak da geçer. Kabarlar, bana göre bu ikisi aynı ama bazen farklı şekilde veriliyor. Balancarlar, Utigurlar, Sarugurlar, Barsiller, bazı yerde kısmen Aslar falan olarak hepsinin bir konfederasyon olarak pek çok Türk devleti kuruluşunda olduğu gibi konfederasyondur. Yani konfederasyonluk bir Türk devlet icadıdır. Benim burada itirazım şu, bu konuyla değil. Hazar ismi ilk defa ama 600'lerde, 650'lerde falan coğrafyada ortaya çıkmadı. Zaten o coğrafyadaydı. Çünkü Hazar'ın gerçek ismine odaklanırsak zaten Hazar ismi bizi oraya götürüyor. Çorap söküğünü elinize veriyor zaten. Hazar'ın gerçek ismi Kas'tır ya da Kaz olarak da geçer. İnsanları tarif ediyor. Kas'ı örnek aldığımız zaman, baz aldığımız zaman zaten bugünkü biz Hazar Denizi dediğimizde Batılılar mesela İngilizce'de Kaspiyan derler. Kaspiyan diye. Almanlar Kaspişesi meğer. Yani sonuç olarak Kas'a götürüyor. Kaspiler. Kaspilerin de büyük olasılıkla ilişki bağları aynı halk olarak bizi Sümer'in bir nevi kurucu boyu Kaslara götürüyor. Kasiller. Kaslı erler anlamına mı geliyor? Kas insanları olarak. Evet. Tam isminin ne manaya geldiğini tam açıkçası pek rastlamadım. Hala böyle bir muğlakta bırakılmış. Aslında sorularımdan bir tanesi de buydu. Hazar ismi sizce ne anlama geliyor diyecektim. Evet. Siz hemen girmiş oldunuz bu soruya da. Genel kan olarak yine işte herkesin de biraz ilgilenen herkesin ya da şöyle bir Google'a bakınca herkesin bulabileceği şekilde Gezer olarak Gezer, Kezer, Kazar diye. Bu arada Hazar'a Hazar diyemeyip telaffuz farklılığıyla Kasar'a Hazar diyen Fars ve Arap gezginde. Bizim tarihçilerimizin çoğu da Fars ve Arap kaynaklarını baz aldığından bu şekilde Hazar diye. Oysa ki Batı'da hep Kazar diye. Sonra ayrıca Kas ismine daha önce de düşünülmüş bunlar. 8. yüzyılda Uygur Türkçesiyle yazılan metinlerde Kas olarak geçiyor. Bazı Çin arşivlerinde de Hazarlara Koza demiştir. Koza. Yani yine Batı'daki yine değişik telaffuzlarından Kasar'ın Kazar, Kasar ve Kosar olarak da bu ortaya çıkıyor zaten. Aynı yere getiriyor. Bir de işin tuhafı dönüp dolaşıp aynı isim, aynı coğrafya peki neden şüphelenilmemiş? Neden biz hep Anadolu'ya 1071'de geliyoruz? Hazar oraya sonradan geliyor. Sürekli biz söz konusu Türk tarihi olunca biz sonradan gelme oluyoruz. Atının eğerinden başka kaybedecek bir şey olmayan bir göçebe, bir sade savaşçılıktan başka bir şey anlamayan bir sürü genelde bu şekilde orada sürü olarak bahsediliyoruz. Bunun da biz hatayı biraz da kendimizde aramalıyız. Çünkü kaynaklar yok değil, var. Sadece benim ifademde bir şeytan kadar hür olmak lazım. Yani kimseye, hakikat dışında hiçbir şeye, hiç kimseye biat etmemek lazım. Doğru. Sonuç olarak evet isim bu şekilde Gezer olarak. Bu arada Gezer'in bir başka versiyonu dini literatürü biz işlemişiz. Hızır'a geçer. Gezer, Hezer,
Hazar, Hızır. Hızır ne yapar? Gezer. Ben Ege, Akdeniz, bölge olarak Akdeniz, kültürü olarak Ege'deyim. Oralarda, bizim oralarda, işte Burdur, Antalya, Isparta oralarda Hıdrellezler kutlanırdı. Hep derlerdi ki buralarda işte bahar olunca Hızır Aleyhisselam geçmiştir, gezmiştir. Bunu bizimkilerin çoğu İslam'dan geldiğini sanırlar. Oysa ki Kur'an'da Hızır'la ilgili bir söz bile bulamazsınız. Yok. Bu Türklerin İslam eski kadim inançlarını unutmadıkları için İslam'a entegre etmişler. Zamanla da unutmuşlar. Sanıyorlar ki bu İslam'da var. Yok, böyle bir sürü şey var. Konuda kaladım. Evet, ben genelde detaya inince çıkamıyorum. Evet. O zaman bize Hazarların dini ve dili hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Hazarlar coğrafya itibariyle çok değişik etnikli ve dilli gözükse de tabii ki devlet dilleri Türkçedir. Buradaki ana konu peki hangi Türkçe'ye uymaktadır? Bu bayağı bir kafa yormuş bazı tarihçilerde. Buna ekseriyetle düşünülen Çuvaş Türkçesi, sonra Bulgar Türkçesi, Bulgar dili olarak, Bulgarlar her ne kadar şu an kendi dillerini pek Türkçe görmeseler de Bazin gibi tarihçiler Bulgar olarak düşünmüş. Benim çok saygı duyduğum ve feyiz aldığım Pritsak ise aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nin kendi bölümünde ana bölüm başkanıydı. O bunun kadim bir Hun dilinin versiyonu olarak görür. Hun-Ogorik bir dil olduğunu bunu söyler. Bu muhtemeldir. Bunun dışında zaten Finliler de Ogur olarak geçtiği için, Fin-Ogur olarak geçtiği için bazı tarihçilerde bu Hazar diline Fince mi acaba diye, hatta Fin olduğunu bile iddia edenler olmuştur. Sonuçta hepsi dönüp dolaşıp tabii Turan diline geliyor. Bunların dışında Kuman Kıpçakça dilini hiç hafife almamak lazım. Nereden biliyoruz? Çok sonraları, bunu belki şu an konuşmaya pek vaktimiz almayacak uzun bir konu. Hazarların Avrupa seferberliğindeki fethedilişinden sonra. Orada örneğin bir tanesini fazla zaman almayacaksa söyleyeyim. Fransız senatosunda parlamenter olan, ailesi banker, kardeşleri olduğu gibi arkeolog, etnolog, kendisi de bayağı konularla ilgili bir kendi ifadesiyle Hazar kökenli olan Joseph Reinach'ın bir ifadesi var. Bunu Fransız parlamentosunda bunu okumuştur, tekrar etmiştir ve birkaç hafta sonra da bu yayınlanmıştır. Ben onun kaynağını buldum ve kitabıma koydum. Orada diyor ki Yahudilik hepsine bir artık Yahudi işte Yahudilik ırk mı değil mi falan, bu inanılmaz karşı çıkıyor. Anti-Siyonisttir kendisi. Yani görüldüğü üzere her banker, Yahudi banker Siyonist değildir. O diyor ki tarihte diyor, tarihte evet bir dinsel metinlere göre bir Yuda krallığı olmuştur. Tabii bunun tek kaynağı din kitapları. Bilim olarak pek yok. Ben bunun üzerine kazıdım. Zaten o bile tam Kenan Diyarı'nda değil. Yuda Krallığı'nın en son geldiği yer Kenan Diyarı'dır. İlk çıktığı başlangıç noktası Kafkasya'dır. Bunu başka bir zamana bırakalım. Yani o bile aslında Türklerle alakalı bir durum söz konusu. Yani aslında bir nevi Yahudilerle ciddi olarak bizim ilişkimiz çok öncelere gidiyor. Şimdi diyor ki ama diyor ne bizim atalarımız Filistin'e göçtü, ne de biz oradan gelenlerin torunlarıyız. Biz diyor Hazarların bakileriyiz. Bizim konuştuğumuz dil de diyor Kuman dilidir. Bunu söylüyor. Evet. Yani ve daha fazlasını söylüyor da onu da artık başka bir zamana bırakalım. Ben bunların hepsini kaynaklarıyla koydum zaten. Maalesef kitabınız çıktıktan sonra sizinle tabii ki yine bir ikinci program yapacağız. O zaman onu anlatırsınız. Estağfurullah. Din olarak da elbette ki kadim Türk inancı Tengri dinidir. Bu içinde bu panteizm bir dindir. İçinde her ne kadar bir nevi deizmi de barındırsa panteizm bir dindir. Şurayı da daha sonra tabii ki Yahudiliğe geçmişlerdir. Söylenen 8. yüzyıllarda falan. Ama bu konuda çok muğlak bir soru işareti konular var. Yahudiliğe geçti konusu değil. Yahudilik 1700'ün sonlarında çıkan İngiliz aristokratlarının eserleri var. Ben bunları buldum.
Orada bunlar bir heyet halinde Türkistan, işte Çin, Hindistan oraları geziyorlar. Ve bütün semavi dinler hakkında, kökenler hakkında araştırmalar, kıyaslamalar, mitolojileri de işte beraber kıyaslamalar yapıyorlar. Sadece tek kelimeyle geçelim. Diyorlar ki Yahudilik ve Hristiyanlık başta olmak üzere bunların hepsinin çıkış noktası Orta Asya'dır. Ve şamanizmden alıntıdır hepsi. Şamanizmden alıntıdır. Ve ben o isimleri şu an bende kalsın. Onların kitabında Allah isminin birebir kopyası sadece ha eksik rastladım. Tanrı manasında kullanılıyor. Allah, göğe diyorlar. Gökteki kızıllığa diyorlar. Allah. Yani buradan bakarsak acaba Yahudilik işte tabii bugün ne deniyor? Sümer'in, işte Sümer nereden geldi? Oradan geldi. Bir de Hazarların Yahudi'ye geçtiği zaman pek bizde dile getirilmez. Kitap yazan Türkologlarımız da burada bir şeyi üstünü geçmişler. Ya bilmeden geçiştirmişler ya da pek önemsememişler. Ben ukalalık olmasın pek herhalde orayı pek iyi araştırmadıklarını düşünüyorum. Yoksa yazarlardı. Şöyle bir şey sanıyor insan. İşte oraya bir Yahudi heyeti gitti. Sami Yahudi heyeti gitti. O meşhur tartışmaya ve tartışmayı kazandı. Tamam buraya kadar doğru ama giden Karaylı'dır ve kendisi aslında bir Karay Türk'üdür ve mezarı da hala bugün Çukurkale'dedir mezar. İsmi falan bellidir hepsi ve bunlar Karay'dır ve Karayların kurucusu da söylendiği iddia edildiği gibi Sami değildir. Bizzat iki değişik Aşkenaz tarihçi yazarının kitabında buldum. Direkt Türk demiyorlar ama onun gibi bir şey söylüyorlar. Ne diyorlar? Ataları Altay'dan geldiler. Altay'dan geldiler. Aslında her şeyi bazen söylüyorlar da direkt söylemiyorlar. Hani evet. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen al misali. Bu şekilde. Dünyada Hazarları hangi isimlerle adlandırıyorlar? Başka hangi isimlerle adlandırıyorlar? Bu zaman ve mekanda yani coğrafyada bu isimler değişebiliyor. İşte Orta Doğu'da Hazar, işte batıya doğru gidince Kazar, işte bazen Kozar, Gazar, ne bileyim başka hatta Koşar. Bunların bu meşhur Koşar şeyleri bile aslında Hazar'dır onun manası. Bu şimdi tabii ki dinsel metinlerde işte yer aldığı için işte bu helal, işte Yahudilerde helal yemek yemenin manası Koşar. Bunun bile aslında Hazar'ın telaffuzlarından bir tanesidir. Koşar. Hatta komik olacak kaşar bile. Kaşar peynirini bizim Kars falan kimler yapar genelde? Bu aslında Yahudilerin yaptığı bir peynirdir. Ama geldikleri nokta Hazar diyarı. Bu yüzden isimleriyle anılmıştır o. Bu bile. Yani bunun için söylenebilecek bu var. Bu işte değişik milletlerin, halkların telaffuz şekillerinde yamulabiliyor, değişebiliyor bazı kelimeler. Evet. Pek çok yeri gelmişken şunu belirtmenizi isteyeceğim sizden. Sosyal medyada biliyoruz çok bilgi kirliliği var. Sanki bütün Yahudilerin Türk kökenli olduğunu iddia ediyormuş gibi. Halbuki gerek Sami ırkından gerek Türk ırkından Yahudi dinine geçmiş olan topluluklar var. Doğru mudur? Evet ama şöyle söyleyelim. Bugünkü dünya Yahudilerinin minimum ben gene iyi söylüyorum. Bunu %92 gösteren var. Ben neyse %20'lik açık kapı bırakayım. %80'i Aşkenaz'dır. Bu tartışma konusu değil. Bunu zaten bu bilinen bir şey. Aşkenaz dediğimiz zaman Türk ırkı mı olmuş oluyor? Şöyle diyeyim. Şimdi Aşkenaz'dır. Buraya kadar kimse bunu itiraz etmiyor. Aşkenaz kimdir? Doğu Avrupa Yahudileridir. Bu da pek itiraz edilemiyor. Her ne kadar buna karşı bir Rhineland teorisi çıkartılmış olsa da Almanya'dan mı göçler oraya falan filan. Öyle bir Almanya'dan Polonya'ya göçlerin böyle ciddi bir Yahudi göçünün hiçbir bilimsel kanıtı belgesi yok. Şimdi bütün dananın kuyruğu burada kopuyor. Şimdi dünya Yahudi nüfusunun minimum %80'i Aşkenazi ise, Doğu Avrupa Yahudi ise peki onlar kim? Bunun cevabı işte bu. Eğer peki bakıyorlar coğrafya ne coğrafyası? Tamam bu coğrafya öteden beri Türklerin at koşturduğu, devletler kurduğu coğrafya. Çünkü orada
büyük Türk devletleri, değişik işte imparatorluklar kurmuş Türkler var. İşte en bilineni Hazar diyelim. Peki Yahudi olduklarını, tabii Hazar da var. İşte Hazar Yahudiliğe geçti. Sadece söylendiği gibi Kaan'ın ve hanedan kısmı değil. Bizim maalesef burada pek çok Türk kulağımıza bizim katılamıyorum. İslami bakış açısıyla bunları değerlendiriyorlar. Bu doğru değil. Herkesin inancı kendisine ama bizim sadece hakikate biat etmeliyiz. En başta mesela İbn Fazla Hazarları anlatırken Hazarların sadece sadece Kaan ve Hanedan tabakasının değil, Hazarların da Yahudi olduğunu, hatta pek çok Arap bunu söylüyor, Arap gezgini söylüyor. Bir de şu sorunun karşılığı yok. Peki bu kadar milyonlarca Yahudi oraya nasıl birikti? Bunun cevabı yok. Yani bu komedi. Bunu kayıp kabileler, Exodus anlatamazsınız. Çünkü bu dinsel metin. Hiçbir dilimde karşılığı yok. Bir de bambaşka bir coğrafya, tropikal bir iklimden kendilerine işte ya bir coğrafya seçelim acaba nereye mi gitsek diye düşünürken birebir tamamıyla cennette cehennem kadar sık olan Kafkasya bambaşka bir iklim, soğuk, bıçağı, teni bıçak gibi kesen bir iklim. Sonra her yer bozkır, hiçbir şey yetişmiyor. Ve burada hayatta kalmak başlı başına bir sanat. Sonra en azgın Türk boyları birbirini tepeliyorlar otlaklar yüzünden, hayvanlarına otlaklar yüzünden. Oradan gelen bu kadar mülteciye biz de sizleri bekliyorduk. Ne demek buyurun efendim diyecek halleri yoktu. Yani bir de kalkıp sadece mülteci olarak gelmemiş. Bu teoriye göre bir bakıyorsunuz bizim Kaan'ı bile etkileyip kafaya alıp Hazar İmparatorluğu'nu ele geçirivermişler. Yahu bir kere Kaan Tanrı Kut'tur. Yani Tanrı'nın vekaletçisi hatta ve hatta daha fazla ötesi de var. Bunun da neyse hatta yer tanrısı bile olarak görülebilir. Bu kadar önemlidir. Burada araya girebilir miyim müsaadenizle? Sizin bir konferansınızda siz Türk demek, yönetici elit tabaka demek diye Türk kelimesinin anlamını o şekilde vermiştiniz. Bununla bağlantılı sanıyorum. Tabii, anlattığınızla. Tabii. Şimdi şöyle, bu bir iki kelimeyle anlatınca tabii ki insanlarda karma karışık bir durum. Mesela Türk-Türkmen daha bugün bir tartışma olduğu yerde. Türk-Türkmen konusu. Ya bizim çoğumuz Türkmeniz. Bizim bir sürü soyumuz Türkmen. Anadolu ekseriyetle Türkmendir ve Kıpçak'la karışımdır Anadolu. Şimdi Türk yönetendir, yönetilen değildir. Türk bile olsa artık o Türklüğünü neredeyse kaybetmiş gibidir. Şimdi bakın bu saçma sapan gözükebilir, öyle değil. Bilge Kağan'ın atasına hitaben yaptığı konuşmalara baksınlar, Türkçemiş öğrenirler. Yine Almanların Tutlandforschung diye senelerce Uygur'da bunlar araştırma yaptılar. Oradan bir tane profesörün yazdığı var. Birebir dediğimle örtüşüyor. Birebir milim sekmiyor. Türk başlangıçta sadece elitlerin ismiydi. Elit bir sümre. Yani buradaki kastedilen soy bütün Türk halkları değil. Sadece o sülaleyi kastediyorlar ki o da Asena ile alakalı. Çünkü bunlar mavi kan deyimini düşünün ailesi. Bunlar ve ben Hazarların üst tabakasını incelediğimde şunu gördüm. Bunların müzik kültüründen, altını çizerek söylüyorum, müzik kültüründen pek çok adetlerine kadar halkıyla aynı değil, farklı. Onların şaman anlayışı bile farklı. O zaman yöneticilerin ismi Budun'a mı geçmiş oluyor? Tabii, tarih boyu hep halklar, tebaalar Efendisi'nin ismiyle anılmış. Osmanlı'daki gibi. Osmanlı, öyle Selçuklu ki hepsinin üstü gerçekten Hazar neden birebir Asena soyundandır ve Kağanlık daha sonra Kohen olarak din şeklinde devam etmiştir. Şimdi bu hala tartışılan bir konu Yahudiler arasında da hangisi hangisinden geliyor diye. Ayrıca Aşkenaz zaten kendi dinsel metinlerinde bile Aşkenaz teologlar, bunların bir kısmını zaman zaman paylaştım, sadece kaynağını paylaşmadım. Aşkenaz teologlar zaten Aşkenazya'yı her zaman Hazarya coğrafyasını gösteriyorlar. Ayrıca çok ciddi bakılınca Aşkenaz aslında İskitler. Aslında bunu bir tanesi hatta Almanya'da yaşıyor, yayın evleri falan var. Diyor ki Semit isminin kendisi diyor İskit'ten geliyor.
Yani Almanca'da Schmied ismi demir işleyen demek. İngilizce Smith, yani semih. Yani bu işleyen iskitler en güzel demiri, altını işleyip altından elbiseler dikebilen bir mahir ellere sahipti. O yüzden dönüp dolaşıp iskitlere geliyor zaten. E, Ayrıca bu dinsel metinlerde geçen pek çok olay da dönüp dolaşıp yine iskitlerle birleşiyor. Bu söylenen işte dinsel metinlere dayanaraktan söylenen şu, oradan 3 kabile gitmiş, Hazare'yi Yahudi yapmış. Yani bir kere bu komik neyse, sanki aklı buyurun damızlık olarak gitmişler gibi anlaşılıyor. Bu saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca bizim gibi gerçekten onuruna düşkünler herhalde, buyurun bize sizi bekliyorduk, kızlarımızı vuracak halleri yoktu. Bu kadar savaşçı bir coğrafyada. Ama bu metinler bile söylemedikleri şu, İskitlere dayanıyor. İskitler Meklere saldırıyor ki bu da Turani bir kavimdir. Meklere saldırıyor ve Filistin'e kadar falan gidip oradan söylenen şu, nedense hep bu sembolik rakamlar oluyor. Hiç 2 olmuyor, 4 olmuyor, 3 oluyor, 7 oluyor, 12 oluyor, 40 oluyor. Bunlar da kadim sembolik Türk rakamları oluyor nedense. Şeylerde bile geçen. 3 tane kabileyi alıp kendi vatanlarına götürdüğü yazılı. Bunu bir tanesini yazan bir tanesi Nazım Hikmet'in dedesinin, anne tarafından dedesinin bir arkadaşı var. Yine affınıza sığınarak ismi bende kalsın. O bir Polonya milliyetçisidir, asilzadesidir. Bu Ruslardan yazarken hep Ruslara, hep Türk diye yazmış Rusları. Hatta yazarken diyor ki, bu ifadeyi şöyle kullanıyor. Bunları, bu 3 kabileyi aldı götürdüler. Çünkü diyor, götüren de Turanlıydı, götürdüğü de Turanlıydı. Yani kendilerinden olmayan birilerini götürmemişler. Demek ki o 3 götürdükleri sahiden böyle bir durum vuku bulduysa, bu götürdükleri zaten kendilerinin değil. Yoksa niye götürsünler? Anlıyorum. Evet. İskit yani. İskit bu kadar kendi kültürlerine düşkün olan. Evet, anladım. Çok teşekkürler. Hazarlar yıkıldıktan sonra yollarına hangi devletlerin çatısı altında devam ettiler? Şöyle de sorabiliriz bu soruyu. Hazarların torunları günümüzde ağırlıklı olarak hangi ülkelerde yaşamaktadır? Şimdi ilk Hazar Devleti yalpalamaya başladığında 962'liler böyle hemen bunun önlemini alıp Hazarlı tüccarlar şah damarı gibi Hazarya. Kaan'dan sonra işte bu birkaç elit işte kademeden sonra en önemli unsurları bunların tüccarları. Bu tüccarlar hemen önlemini alıyor ki hepsi bir nevi oligark. Hem Polonya'ya gidiyorlar ve Polonya'da bir kurultay, acil kurultay kurup aralarından önde gelen bir tüccarı Polonya kralı seçiyorlar. 960'da Hazar yalpalamaya başlıyor. 961-962'de Polonya'yı kuruyorlar. İlk başa geçen bir Hazarlıdır. Abraham Brocknik ve bunun soyundan gelenler 14. yüzyıla kadar Polonya tahtında oturmuştur. Şimdi neden Osmanlı'nın Polonya'ya karşı, Lehter'e karşı özel bir ilgisi vardı? Oradan yola çıktım. Sonra zaten Polonya Hazar'ın kendisini feshetmek zorunda kaldıktan sonra batıya doğru göçerken kurduğu en önemli istasyonlarından bir tanesidir. Polonya'dır. Bir ara Litvanya kurmuştu. Sonra Galicia'dır. Galicia'nın isminin özböz Türkçe olduğunu ben 1800'lerde yazılmış bazı kaynaklarda, tarihçilerin buldum. Ve oradan açılmışlardır. Romanya'ya gitmişlerdir, Balkanlara gitmişlerdir, Bohemia'ya gitmişlerdir. Yalnız şunu söyleyeyim. Üst hanedan kısmının batıya göçü farklıdır. Hanedan ve aristokrat kısmı farklı yollardan göçmüştür. Alt tabaka ve orta tabaka onlar farklı yolları. Alt ve orta tabakanın göçüşleri genelde Polonya üzeri, Galicia üzeri olmuştur. Ötekinlerse deniz üzeri göçmüşlerdir. Ve Rus Kağanlığı'nın kuruluşunda da Hazar olduğunu maalesef şu an konuşamayacağız. Zaten Hazarya'yı dağılmasını baş sebep olan mevzu İç Savaşı'nda gizlidir. Maalesef bizim tarihçilerimiz bunu 2-3 cümleyle geçiştirmişler. Çünkü kendi çalışmaları değil, Golden'i baz almışlar, Superman'ı baz almışlar, kendi çalışmaları değil.
Golden ve Superman benim nezdimde bilgili hiç kimse bir şey diyemeyecek ama sanki elitlerin Hazar tarihi kendi kontrolleri altında tutulsun diye sipariş üzerine verdikleri bir yazar gibi durmakta bunlar. Her ne kadar ehil olduklarını söylesem de. Evet, anladım. Bu arada Murat Bey de diyor ki Ukrayna'daki Kozakların da Hazarlarla bağlantısını Evet. araştırmak lazım. Yok, biz araştırdık. Bağlantısı var. Bununla ilgili kaynaklar var. Evet. Hatta bunu ifade eden bizzat Kozakların bazı Kozak köyleri olmuş. Bunların hepsi kaydedilmiş. Bir tane bile kaydeden Türk değil maalesef. Hep yabancılar bunu kaydetmişler. Yani Hazar konusu bizde çok yeni. Bu konularda kitap yazanlara benim ister Türkolog olsun, ister akademisyen, ister o akademi alanından gelmeyenlere benim ısrarla tavsiyem şu: lütfen sadece ticari kaygı düşünerekten kitap yazmasınlar. Dinsel bakış açılarıyla kitap yazmasınlar. Şunu görüyorlar: Hazar konusu öyle bir ilgi ki sadece bize değil, bütün dünyada dincisi, dinsizi, hangi dine mensup olanı fark etmez. Herkes Yahudisi, Türk'ü, Hristiyanı, herkes Hazar Bey. Araplar, ben pek çok Arap sitesi gördüm. Hatta paylaşmıştık. Mahmut Abbas Hazar konusunu biliyor. Bizimkilerden iyi. Son şunu söyleyeyim vaktimiz varsa. İsrail Devleti kurulurken Cihın'la ben o dönem kurulduğu zamanlar ve biraz daha öncesine ait Fransız gazeteleri falan gördüm, buldum. Bazılarını kopyaladım zaten o döneme ait. Buraya gelenlerin bunların Hazar Türklerin torunları olduğunu söylüyorlar. Hepsinin geliş yerleri öyle ve ilk görüşmelerde Yahudi cemaati, Siyon cemaati başkanı Dr. Weizmann da Faysal bunları Balfour bir araya getirirken diyor ki Arap heyeti Dr. Weizmann'a, Weizmann bu arada Akman demektir. Akman. Diyor ki kimlerle müşerref oluyoruz? Anlaşmayı kimlerle yapacağız? Samilerle mi yoksa Hazar Türklerin soyuyla mı yapacağız diyor. Doktor Weizmann'a tabii 3 maymunu oynuyor. Ne? Hazar mı? O kim? İlk defa duyuyorum falan diyor. Yani Araplar bu konuyu biliyor. Mahmud Abbas da bunu zaten 2012'de dile getirdi zaten. Yine Araplar bu konuyu bizden iyi biliyor. Neden? Çünkü bir kere Arap gezginlerinden biliyorlar konuyu. Hazar Arap'la 150 sene savaştı. Baş düşmanıydı. Söylenecek çok şey var, vaktimizi. Gerçeklerin günü gelince o açığa çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Tam Bey, çok keyifli bir sohbet oldu. Doyamadık açıkçası. İkincisinde tekrar buluşmak üzere. Ön Türk Akademisi ve takipçileri adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.